Herkese merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün birçok sunumunuzu bir adım daha öne çıkaracak olan tüyil tarifini paylaşacağım. Bu tüyil tarifini yaparken ben hassas terazimi kullandım. Eğer sizin evinizde hassas terazi yoksa açıklamalar kısmına ev ölçüleriyle de miktarını yazdım. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. Tüyil için 3 tane temel malzemem var. Un, sıvı yağ ve su. Renklendirmek içinse çeşitli sebze suları kullanılabileceği gibi baharatlar da kullanılabilir. Şimdi sırasıyla hassas terazide tarttığım 180 gram suyu bir kaba alıyorum. Ardından 80 gram sıvı yağ ve 20 gram unumu ekleyerek güzelce çırpıyorum. Eğer siz tek renkte tüyil hazırlayacaksanız bu aşamada zerdeçal, kırmızı toz biber veya herhangi bir gıda boyası kullanabilirsiniz. Ben 3 renkte yapacağım için ilk önce temel malzemelerimi karıştırıyorum. Ardından bunları ayırdıktan sonra renklendirmesini yapıp pişireceğim. İkişer kepçe olarak ayırdıktan sonra ilk karışımıma 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber koyuyorum. İkincisine zerdeçal. Diğerini ise sade yapacağım. Şimdi bunları güzelce karıştırarak pişirmeye başlayabiliriz. Pişirmeye başlamadan tavamızın altını peçete ile hafifçe yağlıyoruz. Sonra tavamızın altı iyice ısındıktan sonra bir kepçe kadar hazırladığımız karışımdan döküyoruz. İçindeki suyun çoğu buharlaştıktan sonra kenarları hafifçe kalkacaktır. Oralardan dikkatli bir şekilde hafifçe kaldırarak tüylimizi bir peçetenin üzerine alıyoruz. Şimdi diğer renklerini de yapalım. Tüyil karışımınızı bir çırpıcıyla karıştırabileceğiniz gibi blenderla da 5-10 saniye kadar karıştırarak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Yaptığınız bu tüyil harcının çok iyi karışması gerekiyor. Yoksa yine istediğiniz gibi bir tüyil hazırlayamayabilirsiniz. Tavamızın altını bir kere yağladıktan sonra tekrar yağlamamıza gerek yok. Zaten önceki pişirdiğimiz tüyil yağını bırakacaktır. Onun yağı gayet yeterli olacaktır. En son ise içerisine zerdeçal koyduğumuz tüyili yapıyorum. Zerdeçal koyduğumuz tüyili en son yapmamın nedeni ise zerdeçal rengini tavaya da verecekti. Tavam da sarı olacaktı. Diğer tüylerimi yaparken tavamı yıkamam gerekecekti. En son yaptığımız için böyle bir durum yaşamayacağız. Tüyil kullanılarak yapılan birkaç dekoru da ekranda göstereyim size. Hem yemeklerinize hem tatlılarınıza farklı bir boyut kazandırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.